Merhaba. Diyabet hastaları genellikle bulgurdan dolayı kısır yiyemez. Ama ekranda gördüğünüz bu 250 gramlık tabak %100 diyabetik bir kısır ve sadece 2,6 gram net karbonhidrat içeriyor. Bu tarifin ana malzemesi okara unu. Okara, soya fasulyesinden elde edilen lif oranı çok yüksek, karbonhidratı çok düşük doğal bir besindir. Üstelik adı sizi yanıltmasın ama evde yapması da oldukça kolay. Okara ve tofu yapımını anlattığımız videonun linki de açıklamalarda görebilirsiniz. Bu tarifte bulgur yerine okara unu kullandık. Net karbonhidrat değerini azalttık ve lif oranını da yükselttik. Şimdi ekranda klasik kısır ile okaralı diyabetik kısırın net karbonhidrat ve glisemik değerlerini yan yana görüyorsunuz. Klasik kısırda 250 gramlık bir porsiyonun toplam net karbonhidratı 32,7 gram. Oysa okaralı diyabetik kısırda bu değer sadece 2,6 gram. Şimdi gelin her iki kısırın glisemik etkisini incelediğimiz grafiğe bir bakalım. Bu karşılaştırmada 6 saatlik yani 360 dakikalık bir süreyi baz aldık. Gördüğünüz gibi klasik kısırın glisemik etkisi oldukça yüksek. Oysa okaralı diyabetik kısır glisemik olarak sıfıra çok yakın bir etkiye sahiptir. İşte bu yüzden %100 diyabetiktir. Bu tarif sadece diyabet hastaları için değil, aynı zamanda ketojenik, vegan ve vejeteryan beslenenler için de sağlıklı, lezzetli ve doyurucu bir seçenektir. Artık tarifimize başlayabiliriz. Tavamızın altını yakıyoruz ve alevi oldukça kısık ayarlıyoruz. 5 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyoruz. Yağımız ısındığında 160 gram kuru okarayı yaklaşık 6-8 dakika boyunca kavuruyoruz. Rengi 1-2 ton koyulaşacak, asla kahverengi olmayacak. Antiparantez belirtelim, okara ununun tanelerini rondoda irmik büyüklüğünde öğüttük. Ardından 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyoruz. Yarım yemek kaşığı biber salçasını da ekliyoruz. Salçanın çiğ kokusu çıkana kadar kısık ateşte yakmadan kavurmaya devam edelim. Ardından 2 yemek kaşığı paprika yani toz kırmızı biber ekliyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. ...375 mililitre sıcak suyu ekliyoruz ve karışım hamura benzer bir yapı oluşturana kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Bir çay kaşığı kuru nane, 1,5 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı kimyon ekliyor ve biraz daha karıştırıyoruz. Ocağın altını kapattıktan sonra tavanın kapağını da kapatarak 10 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Bu arada kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayınız. Desteğiniz bizim için çok değerli. Şimdi sıra yeşillikleri hazırlamaya geldi. 2 avuç ayıklanmış maydanozu ince şekilde doğruyoruz ve karışım kabına alıyoruz. 1 avuç taze naneyi de doğruyoruz ve karışım kabına alıyoruz. Yaklaşık 15 dal yeşil soğanı da doğruyor ve tekrar karışım kabına ekliyoruz. Beş adet salatalık turşusunu da küçük küpler halinde doğruyoruz. Bir orta boy kıvırcık salatayı ince şeritler halinde doğruyoruz. Tüm yeşillikler bir kapta toplandı. Üzerine 3 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyoruz.
2 adet limonun suyunu da yeşilliklerin üzerine döküyoruz. Şimdi bu yeşillikleri güzelce karıştırıyoruz. Tavada dinlenmeye bıraktığımız okara karışımını yeşillikleri hazırladığımız kaba ilave ediyoruz ve sonrasında karıştırarak %100 diyabetik okara kısırımıza son halini veriyoruz. Son derece sağlıklı, besleyici ve en önemlisi vücudunuzu ve kan şekerinizi hiç zorlamayacak bir kısır elde ettik. Toplam salata miktarı yaklaşık 1000 gram civarında. Bir porsiyonda 250 gram olacak şekilde 4 porsiyon elde ettik. Hafif, doyurucu ve glisemik etkisi son derece düşük, %100 diyabetik okara kısırımız artık hazır. Afiyet olsun. Diyabet Aşçıları kanalımızda sizlere %100 diyabetik tarifler sunmaya devam edeceğiz. Ve her tarif ile ilgili bilgi ve değerleri de sizinle paylaşacağız. Ne yediğini bilmek her zaman iyidir. Sizlere lezzetten ödün vermeden sağlıklı ve diyabetik beslenmenin birçok yolunu göstermeye devam edeceğiz. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Yorumlarınız ve desteğiniz bizim için çok değerli. Bir sonraki tarifimizde buluşana kadar hoşça kalın ve sağlıklı kalın.